Sesli Yolculuklar serimizin 7. videosuna hoş geldiniz. Hallstatt'ı az önce hep birlikte adımladık. O dar sokaklarda gezerken aslında pek çoğumuzun zihninden burada yaşamak nasıl olurdu sorusu geçti. Fakat şimdi araca binip kapıyı kapattığımızda o dışarıdaki yoğunluk geride kalınca bir şeyi daha net fark ediyoruz. Burası aslında dijital mecraların bize sunduğu gerçeğinden çok daha büyük yansıtılan bir vitrin. Kanalımızda gezilerimizi aile gezisi tadında sunarken aslında biz olaylara bir turist gibi değil de orada yaşamaya başlayan biri olsanız sizin nelerin karşılayacağı gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Gezi videolarımızda lokasyonları anlatırken Sesli Yolculuklar serimizde ise o lokasyonlardan yola çıkarak biraz daha düşünsel ve farkındalık temalı konulara odaklanıyoruz. İyiye iyi, kötüye de objektif olarak kötü demeyi bir borç biliriz. Instagram hesabımızdan veya e-posta adresimize gelen geri bildirimlerde birçok dostumuzun duygularına tercüman olduğumuzu görmek, doğru yolda ilerlediğinizi bilmek bizi gerçekten motive ediyor. Kimsenin pek anlatmadığı o detayları, temaları ve hisleri en yalın haliyle sizlere yansıtma niyetindeyiz. Altmüslere doğru ilerlerken Avrupa denince akla gelen o iki büyük dünyayı, İsviçre ve Avusturya'yı kıyaslamak istiyorum. İsviçre ile ilgili kanalımızda pek çok videomuz var. O coğrafyayı da karış karış gezdik. Doğal güzellikler konusuna gelecek olursak her iki ülkede şüphesiz muhteşem. İkisinin de sunduğu tabiat o kadar benzersiz ki doğa üzerinden birini diğerinden üstün tutmak haksızlık olur. Ancak hangisinde yaşanır sorusunu sorduğumuzda iş yaşam kültürüne ve insan dokusuna geliyor. Biz her yıl İstanbul'dan kendi aracımızla yola çıkıyoruz ve genelde Airbnb üzerinde konaklıyoruz. İsviçre tecrübelerimizde bugüne kadar hiçbir ev sahibiyle yüz yüze gelme imkanımız olmadı. Hepsi kilitli kutular vasıtasıyla eve giriş sağlıyor. Aşırı mesafeli ve bir bakıma cansız bir süreç yürütüyorlar. Oysa Avusturya'da da Almanya'da da ev sahiplerimiz biz yoldayken dahi iletişimde kalıp vardığımızda bizi kapıda karşılıyorlar. Bu bir karşılık beklentisi değil. Evinden binlerce kilometre uzaktayken insan o alışageldiğimiz samimiyeti ve insani dokunuşu arıyor. İsviçre'de ise bu durumun aksine her ortamda hissedilen bir soğukluk ve aşırı mesafe hakim maalesef. İsviçre'de o disiplin anlayışı bazen öyle bir boyuta ulaşıyor ki esneklik payı neredeyse tamamen kayboluyor. Bir keresinde sakin bir yolda navigasyonda hata yapıp sapağı kaçırmıştım. Kenara yanaşıp durumu anlamaya çalışırken arkamda hemen bir araç kuyruğu oluştu. Kimse bir sorun olup olmadığını sormadığı gibi karşıdan gelen bir otobüs şoförü bile sanki bir trafik polisiymişçesine sert hareketlerle bana müdahale etti. Araç bozulmuş olabilir, bir sağlık sorunu yaşanabiliyor olabilir. Dünyanın bin bir türlü hali var neticede. Fakat o kural her şeydir yaklaşımı bazen insani hassasiyetlerin önüne geçebiliyor. Avusturya'da ise insanların çok daha hoşgörülü ve centilmen olduğunu pek çok defa tecrübe ettik. Kuralların kıymeti elbette tartışılmaz ama hayatın olağan akışında o insani esnekliğe her zaman ihtiyaç var. İşte bu yüzden doğa her iki tarafta da şahane olsa da insan dokusu Avusturya'yı bizim gözümüzde daha yaşanabilir kılıyor. Yaşamın ritmine baktığımızda da bu farkı hissetmemek mümkün değil.
Her iki ülkede de marketlerin, akaryakıt istasyonlarının erken kapanmasına veya pazar günleri tamamen hizmet dışı kalmasına alışkınız artık. Ancak İsviçre'de hayat gerçekten çok daha erken bitiyor. Yerleşim merkezleri en turistik olanlar dahil akşamın belli bir saatinden sonra adeta Masumlar Apartmanı'ndaki sessizliğe bürünüyor. Bir cansızlık, bir ıssızlık hakim oluyor ortama. Avusturya ise kırsal yerleşim yerlerinde bile çok daha hareketli. Çok daha nefes alan bir yapıya sahip üstelik. Tabii bir de işin ekonomik boyutu var. Kanalımızda daha önce market fiyatlarını karşılaştırdığımız videolardan hatırlayacaksınız. Avusturya'da yaşam görece daha ekonomik. Bu fark yalnızca mutfak alışverişinde değil, hayatın diğer tüm harcama kalemlerinde de benzer bir paralellikte seyrediyor aslında. İsviçre'de gelirlerin çok yüksek olduğu, buna karşın fiyatların da aynı oranda tepede olduğu yönünde genel bir algı var. Fakat orantısal olarak baktığımızda sunduğu sosyal imkanlar ve hayat maliyeti dengesiyle Avusturya bizce daha yaşanabilir bir tablo sunuyor. Özellikle konaklama tarafında durum daha da çarpıcı. Sesli Yolculuklar serimizin önceki bölümlerinde İsviçre'de konaklama maliyetlerini bizzat ödediğimiz faturalarla ispatlı olarak sizlerle paylaşmıştım. İsviçre'de neredeyse hiç enflasyon olmamasına rağmen turizm talebi kaynaklı olarak yüksek sezonda fiyatların 2 katına çıktığını görüyoruz. Hatta aynı muhitteki aynı ev bir sonraki yıl aynı dönemde enflasyondan bağımsız olarak fiyatını yukarı çekebiliyor. Genellikle de bu şekilde. Bizim gibi TL kazanan birisi açısından bakınca hem ev sahibinin bu keyfi artışı hem de döviz kurunun yükselişi birleşince maliyetler yönetilemez bir boyuta ulaşıyor açıkçası. Avusturya'da ise bu durum daha çok dost canlısı sayılır. Ev fiyatlarındaki dalgalanma çok daha düşük ve euro kuru nispeten daha dengeli olduğu için orantısal kıyaslamada Avusturya bizler açısından çok daha rasyonel ve huzurlu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ekonomik dengelerden bahsetmişken bir yerden bir yere ulaşım maliyetlerine de değinmekte fayda var. Gerek akaryakıt fiyatları gerekse toplu taşıma ücretleri bakımından Avusturya'nın çok daha erişilebilir olduğunu gözlemledik. Ancak mesele yalnızca maliyet de değil, bir de zaman yönetimi boyutu var bu işin. İsviçre'nin çok büyük bölümü sarp dağlık arazilerden oluştuğu için haritada birbirine çok yakın görünen, örneğin 20 kilometrelik bir mesafeyi kendi aracınıza ulaşmanız bazen 1 saati bulabiliyor. Avusturya yollarında ise zamanı yönetmek bu anlamda çok daha pratik ve öngörülebilir. Tabi burada İsviçre'nin hakkını da teslim etmek lazım. Ülke adeta bir mühendislik harikası. O sarp dağların içinden geçen kilometrelerce uzunluktaki tünelleri, uçurumların kenarına birer mücevher gibi işlenmiş viyadükleri gördüğünüzde insanın doğayla mücadelesine hayran kalmamak elde değil. İsviçre'de ulaşım bir yerden bir yere gitmekten ziyade başlı başına bir seyir zevki sunuyor insana. Eğer zaman kısıtınız yoksa o panoramik yollarda süzülmek size de kendinizi bir belgeselin içindeymiş gibi hissettiriyor. Bunun yanında İsviçre'nin o dünyaca ünlü tren ağından bahsetmeden geçmek olmaz. Dağların zirvesine en ücra köylere kadar ulaşan o dakik ve kusursuz demiryolu sistemi toplu taşıma kavramını başka bir boyuta taşıyor. Avusturya'da ise bir mühendislikten ziyade daha mütevazi ama halka daha yakın bir çizgide ilerliyor bu durum. Yani bir taraf size kusursuz bir sergi sunarken diğer tarafsa hayatı kolaylaştıran bir pratiklik vaat ediyor. Bizim gibi çocuklu ve kendi aracıyla uzun yol kat eden aileler içinse Avusturya'nın sunduğu o rahat erişilebilirlik ve öngörülebilir zaman yönetimi bir adım öne çıkıyor. 6:50 a.m. on a Tuesday, bathed in bird song. The moment I wake, turn the dial to the right. Turizm açısındansa şöyle bir gözlemimiz oldu.
İsviçre'de kendinizi her an bir turizm paketinin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Her köşe başı, her manzara noktası bir ticari işletmeye veya bir kısıtlamaya bağlanmış durumda. Avusturya'da ise hala keşfedilmeyi bekleyen, girişinde bir bilet gişesi olmayan, tamamen size aitmiş gibi hissedebileceğiniz göl kıyılarını bulmak çok daha mümkün. İşte bu bakir kalma hali bizim gibi kalabalıktan kaçanlar için çok kıymetli. Çünkü İsviçre'de bazen öyle bir duyguya kapılıyorsunuz ki sanki bastığınız her toprak parçasının, baktığınız her manzaranın bir kullanım bedeli var. Doğa orada o kadar parlatılmış, o kadar ürünleştirilmiş ki kendinizi bir tabiat mucizesinin içinde değil de sanki çok pahalı bir açık hava müzesinin koridorlarında geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Bir göl kenarına inmek istediğinizde karşınıza çıkan özel mülk tabelaları ya da her manzara noktasında bir turistik tesise dönüştürülmüş olması doğayla aranızda görünmez bir ticari bariyer koyuyor. Avusturya'da ise durum bambaşka bir farkındalık sunuyor size. Burada doğa üzerinden ticaret yapılacak bir meta değil, hala içinde yaşanılan bir yuva gibi korunmuş. Yol kenarında durup hiç kimseye ait olmayan bir göl kıyısına ayaklarınızı suya sokarken duyduğunuz o özgürlük hissi, İsviçre'nin en lüks tesisinde bulunamayacak bir lüks aslında. İşte marjinal fark tam da burada yatıyor. Bir tarafta size sunulan kusursuz bir kurguyu tüketiyorsunuz, diğer tarafta ise doğanın kendi akışına ortak oluyorsunuz. Birinde kendinizi her an misafir gibi, hatta biraz daha izlenen bir turist gibi hissederken, diğerinde yani şu an içinden geçtiğiniz Avusturya'nın kırsalında o tabiatın bir parçası olduğunuzu iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bizim Sesli Yolculuklar serimizde aradığımız o sahicilik tam olarak işte bu. Pahalı bir biletle girilen o kurgulanmış güzelliklerden ziyade yolun kendiliğinden önümüze çıkardığı tabelasız, gösterişsiz ama son derece samimi olan o anların peşindeyiz. Çünkü biliyoruz ki ruhu dinlendiren şey manzaranın fiyatı değil, size sunduğu o aidiyet ve özgürlük hissidir. Bu ülkedeki ev sahibimiz az önce bahsettiğim o mesafeli yaklaşımın aksine bizi dostça karşılayan, çocuklarımıza şakalaşan ve bizlerle selamını sabahını eksik etmeyen birisi. Elinden gelen her kolaylığı bize sağlıyor. Ve burada kendimizi daha rahat evimizde hissedeceğimiz anlar biriktirmemize vesile oluyor. Yine kanalımızı takip eden dostlarımızın bildiği üzere biz şehir merkezlerinden ziyade daha çok kırsal bölgeleri ve o bölgelerin sakinliğini keşfetmeyi seviyoruz. Avusturya'nın doğasına ve bu samimi atmosferine o kadar aşık olduk ki açıkçası kendimizi buraya daha bir ait hisseder olduk. Bu aidiyet hissi kararlarımızı da etkilemiyor değil. Belki de yeni rotalarımız, ana duraklarımız bu kez İsviçre değil de daha çok Avusturya odaklı olabilir. Netice itibariyle bir yeri yalnızca gezmekle oradaki o insani dokuyu hissetmek arasında çok derin bir fark var. Biz bu yollarda bu farkındalıkların peşindeyiz ve bunları en yalın haliyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 2025 yılında 12.300 kilometreden fazla yolu arşınladık. Şimdi o yolculuk notlarımızı bir bir eritirken bir yandan da 2026 yazındaki yeni rotalarımız için heyecanla hazırlanıyoruz. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz ve bu sohbete ortak olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.